Evliliğe karşı mısınız? Gördük. Gittik bir ara gördük. Kimse madalya takmıyor yani. Hiç gerek yok. Siz evlendiniz, ayrıldınız mı yoksa? Ben bir tur döndüm. Çocuğunuz var mı sizin? Bu durumda sperm sayısı mı az oluyor? Az oluyor. Hiç olmuyor. Ben yaşadım. Ben de düşük oldu 5 ay. Biz tüp bebek yoluyla yapmıştık. Ama tüp bebek yoluyla ondan yapmamıştık. Azerbaycan'a gitmiştik. Bankadan almıştık. O zaman çocuğun sahibi başka bir oluyor. Erkek başkası olmuş. Cem Yılmaz diyor ya, Sper Bankası gidiyorsun, biraz ondan olsun, biraz ondan olsun. Ya onun tercihini acaba neye göre yapıyorsun? Şeye göre yapıyorsun. Çocuk mu, kumral mı, esmer mi, boyu, kilosu, her şey zaten orada belli. Yani adam hazırda bekliyor, spermini verdiler, sperm. Üniversite öğrencileri bunu para karşılığında veriyorlar. Kilosunu kaça alır acaba? Kilosunu onları inceliyorlar. 20'li yaşlardaki üniversite öğrencileri veriyor daha taze şeyler. Aynen. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rami Topçular. Bizim durağımızın sürekli müşterisiymişsiniz herhalde siz. Ha evet, ben sizin sürekli, kardeşim de sürekli müşterinizdi zaten. O da havaalanına gidip geliyor sürekli. Artık o çok böyle havaalanının şeylerini... Bir dakika, sizin kardeşiniz hostes mi? Hı. Evlenecek de evlendi mi? Evlenecek, Ağustos'un 15'ine gün aldık. Ben onunla yaklaşık 4-5 yıl önce bu diyaloğa girmiştim. Evleneceğim falan diyordu. Ben 4-5 yıldır hala evleneceğim işte. 6-7 senedir uzatmalı zaten. Bayağı beklemişler ya onlar da. Aman evlensinler de görsünler birbirini. Evliliğe Vallahi karşı gittik, mısınız? gördük. Gittik bir ara gördük. Kimse madalya takmıyor yani. Hiç gerek yok. Siz evlendiniz, ayrıldınız mı yoksa? Ben bir tur döndüm. Sağlam tur olmuş herhalde. Ben bir tur döndüm, yetti bana. Çocuğunuz var mı sizin? Ya olmadı çünkü ondan dolayı olmadı. Ben onun için elimden geleni de yaptım. Maddi manevi bütün desteğimi de verdim. Gönlüm rahat, içim ferah, hiç şey değil yani. Bu durumda sperm sayısı mı az oluyor? Az oluyor, hiç olmuyor. Bunun acaba hastaneye gidip yani bunu saydırmadan bir öğrenme yöntemi var mı? İlla gideceksin sadece. Şimdi şöyle bir şey, en ufak bir mikrobik bir şey bile çocuğun tutulmamasını engelliyor. Yani içeride bir hani kadında iltihabik bir durum varsa bile. Kadınların birçoğunda var o ya. Ha, oluyor ya. Ben yaşadım, bende de düşük oldu 5 ay. Ağrı, sızı falan çok yapmıştı. Normal doğum olarak yaptım zaten. Ya içeride ölmüş yani çocuğu. Biraz öyle olmuş. Biz tüp bebek yoluyla yapmıştık onu. Ha. Ama tüp bebek yoluyla ondan yapmamıştık. Azerbaycan'a gitmiştik, bankadan almıştık. O zaman çocuğun sahibi başka birisi oluyor değil mi? Erkek başkası olmuş yani. Biz bilmiyoruz ama yani laboratuvar şeyiyle alınır konu için. Çünkü Onu, hiç olmayacak. Yani çok özür dilerim. İğneyle vajinadan mı? Sigara yasak mı? İçin. İğneyle değil. Yani bayan için mi soruyor? Yani bunu bir işte hap map gibi bir şey mi veriyor yoksa bildiğiniz yani vajinaya mı itiyorlar sperm? Yani şöyle, şimdi bayandaki yumurtaları iğneyle, ilaçla, yani kollardan iğne vuruluyor, göbekten iğne vuruluyor. Belli bir büyüklüğe getiriyorlar yumurtayı. 15 gün boyunca. Yumurtayı şişiriyor o zaman. Yumurtayı şişiriyorlar, büyütüyorlar. Sonra bir çatlatma iğnesi vuruyorlar. 15 gün, 20 gün sonrasında. Yumurtaları çatlatıyor değil mi? O yumurtayı çatlatıyor ama o yumurta zaten 72 saatte çatlaması. Yani çatlayacağı saat belli, 72 saat. Senin o sürede doktorda olman lazım. Sana verdiği saatte vuruluyorsun. 2 gün sonra işte sabah çatlamaya başlıyor. Senin o saatte doktorda olman lazım ki onları toplayabilmeleri için. Onları toplarlarken senin bayana narkoz veriyorlar. O arada erkekten de şeyi alıyorlar, spermi alıyorlar. Bayandan aldıktan hemen sonra erkekten de o arada zaten istiyorlar. Hemen dışarıda, laboratuvarda onları birleştiriyorlar. Belli bir sıcaklıkta, rahim sıcaklığında falan. Ha. Sonra onu 3 gün boyunca takip ediyorlar. 3 gün boyunca onlar şey olmuş mu diye, hani böyle ilk daha bebeğin diye bir birleşik bebeğin ilk oluşum halini ya 3 günde yapıyorlar ya da 5 gün takip ediyorlar. Bu 4 gün olmuyor, bu 6 gün olmuyor. Ya 3 günlük yapıyorlar
bekliyorlar ya 5 gün. Allah ne kadar ilginç. 3 günde gelişmediyse 5. günü bekliyorlar. 5. günde de alıyorlar. Bayan zaten ayıkken, yani ben normalde izliyordum. İçeriye böyle hortum gibi bir şeyle veriyorlar. Rahime gönderiyorlar yani. Bebeğin yerleşmesi gereken noktaya yerleştiriyorlar onu. Böyle Pipet gibi, serum gibi bir şeyle onu hani içinden atıyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle, Video tutunuyor oraya. Bu sperm bankası dediğiniz şey o zaman şey oluyor. Aslında çok yasal bir şey değil. Türkiye'de yok zaten. Kıbrıs'ta var, Azerbaycan'da var. Yani adam hazırda bekliyor. Spermini verdiler. Düşün, üniversite öğrencileri bunu para karşılığında veriyorlar. Sen üniversite öğrencisisin. Sen gidiyorsun, veriyorsun. Ama şöyle bir riski var bunun. Ben gidiyorum, yani birisi veriyor. Bu bir tane vermek, bundan bir tane almıyorlar. 5 tane alıyorlar, 10 tane alıyorlar. Kaç tane alıyorlarsa. Aynı kişiden. Aynı kişiden. Şimdi ben gidiyorum, bunu alıyorum. Başkası gidiyor, o da alıyor. Aynı kişiden olanla. Tut ki bizim çocuklarımız dışarıda bir yerde tesadüfen karşılaştılar. Evleniyorlar. Kardeşler yani sonuçta. Çünkü baba bir. Yani hani neyinle karşılaşacağını da bilmiyorsun. Şimdi günah mı dediğin zaman aslında çok şeyle düşünmek istemiyorsun. Bu kısmını düşünmek istemiyorsun o anda. Diyorsun ki ya ben şey için söylemiyorum da. Ben kocamı seviyorum, ben karımı seviyorum. Ne yapalım? Allah bize vermiyor ama ben bu duyguyu tatmak istiyorum. Böyle bir şey de varsa kullanayım diyorsun yani. En azından o duyguyu tadayım diyorsun yani. Ne kadar ilginç şeyler ya. Çok ilginç şeyler var. Gerçekten. Çok. Peki Sen onu söylüyorsun. Ben en azından gittik. O kadar çok yani sadece kendini zannediyorsun. O hastane ortamına girdiğin zaman o kadar enteresan olaylar var ki. Kadınla adam 16 senedir evli. 16 senedir her şeyi inceliyorlar. Hiçbir sorunları yok. Hiç. Doğal yolla doğmuyor, tüp bebekle doğmuyor. Kadınla aranda öğretmen. Diyorlar ki en azından siz çareniz, sorunu biliyorsunuz, çare arıyorsunuz. Bizde sorun da görünmüyor. Her şey normal görünüyor. Yani böyle bir durumlar da var. 16 yıldır tutmamış demek ki. Tutmamış. Ama sorun da yok ortada. Hadi bizimkinde adamda sperm eksikliği vardı, ölüydü, bilmem neydi. Hadi kadında iltihap vardır ya da tüpler tıkılıdır, bilmem neydi. Tüplerle tıkanıklık oluyor, başka bir şey olmuyor. Tüpler değil, yumurtalık mı oluyor? Yumurtaya giden tüplerde tıkanıklık oluyor. Tıkanıklık olunca da olmaz. Olmuyor. Onları açamıyor. Ya da oluyor, düşüyor. Ha? Açamıyor mu onları? Sen o normalde doktor o arkadaşının gidip yaptırması lazım. Histroskopi. Siz bayağı uzmanlaşmışsınız bu konuda. Laboratuvara gidip bir histroskopi, ilaçla film çekilmesi lazım. İçeride ne var ne yok bilebilmesi için. Peki hiç ne bileyim bir hocaya danıştınız mı ya da okudunuz mu? Vaaz verirken tüp bebek caizdir ya da caiz değildir falan gibi bir yorumu. Vallahi tüp bebek caizdir, caiz değildir. Tüp bebek şimdi şöyle bir şey. Hacıya hocaya yok ya. Yani çok hacıya hocaya daha dayalı yaşamadım açıkçası. Gerek yok. Yani nasip etmiyorsa Allah yine nasip etmiyor. Bak 5 aylık oldu, nasip olmadı. Gene nasip olmadı. Şimdi onun için de yapamıyorum. Biz bunu sonuçta ilk başta eşimle olandan yaptık. Tamam, sonraki belki bankadan alınanlar caiz değildir. O kesinlikle caiz olmadığını tahmin edebiliyorum da. Ama kendi işinden yaptırdığından eminsen caizdir. O niye caiz olmasın? Tabii canım, kendi işine. Yani. Ama öbür türlü caiz olmayabilir. Çünkü kadın yumurta, ben gidip yumurta da alabilirdim. Ama o kadın birçok kişiyi, yani oradaki kişiler, giden Türkiye'den kişiler mesela 3-5 tane daha yumurta aldılar, kadının yumurtasını aldılar. Sonuçta bunlar benimle birlikte alan, aynı yumurtayı alan kişilerle bütün o yumurtalar kardeş zaten. Birisinin erkek çocuğu oldu, birisinin kız çocuğu oldu. Al sana buyur, evlendiler. 2 kardeş evlenmiş oluyor. İşte o konuda caiz değil o da. Hadi bir kişiden bir tane almış olsalar belki o da caiz olur. Evet. Azerbaycan'da bu durum yasal mı? Yasal. Allah. Acaba kaça alıyorlar kilosunu? Kilosunu kaça alıyorlar? Bilmiyorum ki kilosunu onları inceliyorlar. Belli bir yaş, daha 20'li yaşlardaki üniversite öğrencileri veriyor daha taze şeyler.
Vallahi ne bileyim. Ama çok da önemli değil ya. Peki tatmak istiyor musunuz annelik duygusunu? Yok, daha yok. Bu saatten sonra hiç uğraşamam vallahi. Böyle kafam kaldırmıyor. O zamanlar öyleydi. Yani şimdi hiç öyle bir şey değil. Ha şöyle bir şey olur. Allah nasip ederse düzgün bir şeyim olursa, yani hani şöyle hayat şartlarım kendimi bir düzgün bir yola sokmuş olsaydım, illaki benden olmasının da başkasından olmasının da bir sorunu önemli değil. Evlatlık Yurttan bir tane evlatlık alırdım, onu büyütürdüm. Bir kız çocuğunun hayatını kurtarırdım en azından diye düşünüyorum. Öyle bir şeyler düşündüm. O zaman da düşündüm. Gittim almaya da bir sürü istek var dediler. Evde çocuk yok dediler. Ondan sonra Evde biraz başka beklemeniz çocuk olması gerekiyor dediler. He. Koruyucu aile olun dediler. Koruyucu aile ne dedim? Çocuğun annesi babası belli ya da annesi belli. 15 günde bir çocuğu götüreceğim. Çocuğu benden alacaklar. Anneye babaya gösterecekler. Evet. Sonra tekrar orada gösterdikten sonra tekrar alıp bana verecekler. Yani siz bakacaksınız ama annesini babasını aynen bilecek öyle. yani. Ama ben dedim ki ben dedim çocuğun psikolojisini mi düşüneyim? Kendimi mi ailemi mi? Eğer öyle bir durumum varsa zaten parasını vereyim. Ailenin yanında kalsın. Ben masraflarını karşılayayım yani. En azından anne babasının yanında büyümüş olur. Ha. Muhtemelen Türkiye'de de yapılıyordur. Zenginler gizli kaçamak yapıyorlardır. Bakma sen ben hani Ya burada şey var ya. Türkiye'de yok diyoruz ama çok rahatlıkla vardır. Cem Yılmaz diyor ya, Sperm Bankası'na gidiyorsun, biraz ondan olsun, biraz ondan olsun. Ha. Ya onun tercihini acaba neye göre yapıyorsun? Şeye göre yapıyorsun. Yani oradakilerin zaten aldıkları kişilerin şeyi belli. Türk mü? Ondan sonra kumral mı? Esmer mi? Boyu, kilosu her şey zaten orada belli. Peki diyelim ki siz Ben anne mesela olacaksınız. orada almak istediğim zaman ben erkeğinkini aldığım için kendini zaten bana bir erkeğin özelliği eşine yakın bir özellik seçiyorsun. Diyorsun ki işte hani kumral, uzun boylu, işte hani ela gözlü falan filan. Orada da zaten kayıtlar tutulduğu için ona yakın gidip de farklı bir şekilde almıyorsun. Peki şunu diyebiliyor muyum, işte bunun bu özellikleri var. Sizde işte siz rahim de siz, yani siz anne olduğunuz zaman da bu çocuk muhtemelen işte sarı saçlı, işte kahverengi gözlü olacak. Ya ben şey yaptım mesela, adamın gözleri kahverengiydi. Ben de mesela ela gözü, yani hani yeşile dönük gibi ela gözü çok severim. Bal rengi. Bir ihtimal yani sadece nasıl olacak Hani bilmiyorum. doktor bize sordu işte nasıl olsun falan dedi. İşte biz dedim ki böyle dedim, gözleri de dedim ela dedim. Adam döndü bana dedi ki benim gözlerim ela mı dedi. Boş ver dedim, ela değilse de ela olsun ne olacak falan dedim işte. Çaktırın. Dedim ela doktor bey diyorum, onun gözleri de ela falan yaptım. Ya geldi geçti işte yani. Sonuçta biz elimizden geleni yaptık. Biz Türkiye şartlarında elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani bu ayıp diye günah değil, evet böyle bir şeyler söyleniyor, yapılıyor. Yani o anda hayatımız sadece birbirimizden ibaret zannettiğimiz için çünkü evliliğin aşaması ne ki? Yani evleniyorsun, okulu bitiriyorsun, ne zaman evleniyorsun diyor. Evleniyorsun, ne zaman çocuk sahibi olacaksın diyorlar. Hayat ondan sonra duruyor, bir amacın kalmıyor yani çocuk olmayınca. Ya size de bu şekilde Duran olması bir şekilde kısmet olmuş ama yani yani bu şekilde kısmet oldu. Çabaladık. Elimizden geleni öbür türlü çaresine baktık. Diğer türlü de. Ya. Mesela biz buna da şöyle karar verdik. Ben televizyonda normalde bir tane şey seyrettim zaten. Kadın bir tanesi diyor ki işte hocam biz seviyoruz birbirimizi. Ondan sonra ama diyorlar işte çocuğumuz olmuyor. Bunun için de işte sperm bankasından sperm almak istiyoruz. Bu caiz midir, şu mudur, bu mudur falan muhabbetine girince ne cevap verdi hoca? ondan sonra hani biz de ayrılmak da istemiyoruz ama bizim çoğu hayatımızda da çocuk olmasını istiyoruz falan dediler. Ondan sonra bize de günah dedi, bize günah değil mi falan yaptı doğal olarak. Ben de buna normalde eşimle konuşurken şey dedi, yani aslında dedi mantıklı dedi. Yani ondan sonra biz karar verdik zaten şeye. Bize ilk başta bunu önerdiler zaten. İlk seferde dediler size böyle yapalım falan. Doktorlar mı söyledi? Doktorlar. İlk başta bize ilk bu yolu önermişlerdi ama biz onun arkasından kaç sene, 10 sene geçti, bekledik. Yine zaten de kendimiz değil. Zor bir karar yani. Öyle Zor kolay bir karar değil yani. Zor bir karar. Ama sonuçta ya yaşamak istiyorsun, o duyguyu tatmak istiyorsun. Evet. Sadece el alemin yine birazcık olsun geni benden olur diyorsun. En azından taşıyorum, onun birazcık şeyi olur diyorsun. Ya sizin Hani, açınızdan öyle de babanın fark... açısından biraz zor bir durum.
Yo, o da zaten Yani şöyle aşamayı benimle yaşayacağı için yani o hamilelik süreciydi. Yani her aşamasında beraber olacak. Düşünsene. ben şimdi kendi açımdan söyleyeyim. Şimdi baba açısından şöyle bir durum da var. Bazı insanlar hani toplumda evlatlık aldığı zaman olmuyor. Yani birazcık şey diyorlar ya hani böyle çocukları olmuyor, çocukları olmadı. Şimdi böyle bir durumda en azından çocukları oluyor. Bak işte onların çocukları denilecek bir durum söz konusu. Anladın mı? Yani madem bu duygu yaşanacak, bu olacak. Ben mesela benim tercihim ne olurdu? Buradaki aradan onu. Ben böyle bir şey kabul etmezdim herhalde. Edemezdim. Çünkü zor, çok yani bir erkek için çok Dediğim gibi zordu. biz de kabul ettik ama sonuçta nasip olmayınca yine olmuyor ya. Şey derdim ama ya Allah da bize nasip etmiyor derdim etrafımdaki insanlara. Öyle düşündük. Evet, nasip olmuyor. Nasibimizde değil ama hani kulda Allah da diyor ya yani hani çaba göstermedi ki ben ne yapayım falan diye. Yani hani böyle bir durum da söz konusu. Evet, tıp var. Gelişen olaylar var. Her seferinde duyuyoruz ki kısırlık kalktı. Ortada kısırlık diye bir şey yok deniliyor. Biz her duyduğumuz başlığa koşuyoruz. Her duyduğumuz boşluğa araştırmaya giriyoruz. Ne oluyor? Bize en sonunda bu seçenek çıkınca madem biz bu duyguyu tatmak istiyoruz, o zaman yapalım dedik. Allah kuluna hayırlısını versin. Amin, amin, amin. Tabii, Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.